Herkese merhabalar, ben Huri. Hurimetek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Azerbaycan mutfağının meşhur gogal tarifini hazırlıyorum. Lezzeti gerçekten muhteşem. Evet, tarifime hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt ılıtalım. Evet, yoğurt mayalama kıvamına gelince geniş bir kaba alalım. 1 paket kuru maya, 2,5 tatlı kaşığı toz şeker, unun çok az miktarını ilave edelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 2 adet yumurta beyazı, sarısını üzeri kenara alalım. 6,5 su bardağı un kullandım. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Azar azar ekleyelim. Evet, oldukça yumuşak bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru şöyle bir spatula yardımıyla toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Evet, oldukça yumuşak bir hamur hazırladım. Elime hafif bir şekilde yapışıyor. Hamurun kıvamı tam bu şekilde olmalı. Çok az sıvı yağ damlatarak elimi hamurdan temizliyorum. Üzerini kapatarak mayalanması için kenara alıyorum. ...125 gram tereyağı, yarım şar bardağı sıvı yağla eritelim. Evet, hamurum 1 saat sonra mayalandı. Havasını alıyorum. Tezgah üzerine alarak biraz un serperek hamurumu toparlıyorum. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Hamurumu uzaltıyorum. ...12 eşit bezeye keselim. Emek verdiğim bu videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Evet, en son hamuru şöyle beze haline getirdim. Merdane yardımıyla un serperek pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, hamurların hepsini açtım. Erittiğim tereyağından 2 kaşık üzerine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Evet, 12 katı bu şekilde hazırlayalım.
Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, en son hamuru yağlamayalım. Üzerine kapatarak buzdolabında yarım saat dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Dinlendirdiğim hamuru tezgah üzerine alıyorum. Evet, tepside kalan yağları da elimle toparlayarak hamurun üzerine alıyorum. Ziyan olmasın. Evet, hamuru bu aşamada elimizle şöyle sündürerek açalım. Gayet esnek, gördüğünüz gibi dinlendiği için kolaylıkla açılıyor. Merdane veya oklavaya hiç gerekmeden sündürerek açıyorum. Erittiğim yağdan biraz kalmıştı. Üzerine sürerek en son dağıtıyorum. Şöyle 2 santim genişliğinde hamuru aralıklı olacak şekilde keselim. Evet, kenar taraflarını da düzelttim. Orta kısmını alıyorum ve rulo şekilde sarıyorum. Hamurum bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Ben biraz bol sarmışım. Sizler daha sıkı sararsanız daha iyi olacaktır. Evet, hazırladığım hamurları şöyle hafif elimle açarak orta kısmını çukur yapıyorum. Peynirli soğanlı bir iç hazırladım. Orta kısmına şöyle bir miktar alıyorum ve kapatıyorum. Evet, kapattıktan sonra elimle şöyle bir hafif bir şekilde kenarlarını yuvarlayarak şeklini düzeltiyorum. Evet, gogallarım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, Azerbaycanlılar genellikle un kavurarak orta kısmına koyuyorlar. Ben kendi damak tadıma uygun olarak Çerkez peynirli soğanlı bir iç hazırladım. Onu kullandım. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre uyarlayabilirsiniz. Evet, her birini hazırladım. Fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde alalım.
Üzerini şöyle tekrardan kapatarak buzdolabında 10 dakika dinlendirdim. Kenara ayırdığımız 2 tane yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı süt ilavesi yaparak karıştırdım ve her birinin üzerine sürüyorum. En son susam serpiyorum. Evet, önceden ısınmış 165 dereceli fanlı fırında üzeri şöyle nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pişti. Fırından çıkartıyorum. Yumuşacık oval poğaçalarım yemeğe ve ikrama hazır. Tadı gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Böyle bölerek işini göstermek istiyorum. Kat kat ayrılıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.